Das ist Deutschland, du musst Deutsch sprechen diyordu. Du bist Deutsche oder andere Land? Wo bist du Landsmann, du? Evet, orada. Hey. I'm a poor backpacker. I cannot bring a carpet. Böyle otobanda gidiyorum. Illinois diye bir eyaletten geçiyorum o sırada. Böyle Amerika'da bir road trip yapıyorum. Yani Massachusetts'ten çıkmışım, Kaliforniya'ya doğru gidiyorum. This is Hasan Key. Sen Türk müsün diye böyle aşağılar gibi söylüyordu. He was telling me, kijken, maar niets kopen. Travel the world with the carpet inside my backpack. Herkese merhabalar. Bugün Belçika'dan ayrılıyorum ama tekrar geleceğim. Bugün Aachen şehrine gidiyorum. Almanya'nın Aachen kentine. Arkamda ilk geldiğim zamanlarda kaldırımda uyuyan bir adamla kadın vardı. Hala oradalar. Şurası terminal binası. Ama benim otobüs Flixbus biraz daha ileride. Şimdi ona doğru gidiyorum. Bu arada Aachen'da, Almanya'da Hollandalı bir arkadaşımla buluşacağım ve daha önce onunla birkaç tane video yapmıştık birlikte. Belki videoları izlediyseniz mutlaka hatırlarsınız. Bosna Hersek'te videolar yaptık, Makedonya'da videolar yaptık onunla birlikte. Üsküp'te yaptık, Ohrid'de yaptık. Kız kardeşi vardı. Kız kardeşi birazcık Türkçe biliyordu. Onlar Rotterdam'da oturuyorlar. Ama beni görmeye Aachen'a gelecek. Çünkü Aachen'dan dönüşte o Hollanda'dan İzlanda'ya gidiyor uçakla. Hatta bana da teklif etti, gel beraber gidelim dedi ama dedim ben daha bir sürü yere gideceğim. İzlanda benim listemde ama İzlanda'ya gittiğimde ben uzun kalmak istiyorum dedim. O yüzden yani ikimize de uygun bir yer olarak biz Aachen'ı seçtik. Flixbus'ın durağını adamlar şuraya yapmışlar. O yüzden yolu tıkıyor. Buradan araçlar geçiyor ama karşıdan da araç geldiği zaman çok sıkıntı oluyor. Bütün trafiği tıkadı ya resmen. Şuna bak ya. Polis geldi. Ja. Yes. Ja. Ja, gut, danke. You're welcome. Ja, das ist meine. Okay? Das ist alles okay? You're welcome. Nice. Good. Aber Of course. du bist Deutsche oder andere Land? Wo bist du Landsmann, du? English? Okay, I speak English. Okay. Okay. Where is the Wo? What is problem? What is the problem for? You're welcome. What is the problem? Okay, thank you. Çok acayip tipler ya. Alman adam gelmiş orada şoförü fırçalıyor. Sen diyor nasıl Almanca bilmezsin, burası Almanya diyor. Türk müsün yoksa diyor. Oraları kayda alamadım, Türk müsün yoksa lafını kayda alamadım ama ilk söylediği oydu yani. Sen Türk müsün diye böyle aşağılar gibi söylüyordu. Bu da dedi Arabiş dedi böyle. Bu arada Almanya sınırına girerken otobüse 2 tane polis girdi. Abi polisler var ya, bilmiyorum ya, bu polis millet niye böyle bilmiyorum, anlamıyorum ama polisler bana hep öyle bir bakıyorlar ki hani böyle aradığımız adamı bulduk, gel bak burada, bak bunu götürüyoruz şimdi der gibi böyle. Kesin senin evraklarında bir sıkıntı var der gibi böyle yanıma yaklaşıyor. Ondan sonra evraklarımı veriyorum, bakıyor, şaşırıyor. Ulan bunun evrağı nasıl düzgün olabilir falan. Almanya'ya giriş yapmış, evet. Daha hala kalma hakkı var, evet. Frankfurt'tan girmiş. Şimdi tekrar Belçika'dan Almanya'ya tekrar giriyor. Tamam, buna da hakkı var. Amerikan pasaportu var, tamam. Bakıyorum tipine, tipi de fotoğraftakiyle aynısı. Böyle tatmin olamıyor abi. Tatmin olamıyor. Daha yani ne vereyim abime yani bilmiyorum. Hala böyle bakıyor suratıma. Pasaporta bakıyor böyle. Suratıma bakıyor. Böyle pasaporta bakıyor, suratıma bakıyor. O anlar var ya, bir sene yaşlanmış gibi oluyorum. Dünyada, hayatımda hiçbir zaman, hiçbir ülkede yasa dışı bir gün bile, bir saat bile kalmamış. Hiçbir ülkeden bir sabıkam yok. Hiçbir suç işlemedim. Bu arada polis benim hemen yan tarafımdaki bir Afrikalıyı aldı, karakola götürdü. Adam dedi ben mülteciyim. Tamam dedi, sen bizimle bir gel dedi karakola. Bu arada böyle her yaşadığım polis vakasından sonra aklıma böyle daha önceden yaşadığım travmatik polis
vakaları geliyor. Bir keresinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeyim. Orada yaşarken arabam var. İşte arabamın sigortası var, her türlü kaydı var, ehliyetim var, her şeyim tas tamam. Plakam, pullarım, zartım, zurtum, her şeyim tam. Abi böyle otobanda gidiyorum. Illinois diye bir eyaletten geçiyorum o sırada. Böyle Amerika'da bir road trip yapıyorum. Yani Massachusetts'ten çıkmışım, Kaliforniya'ya doğru gidiyorum. Kaliforniya'ya taşınıyorum. Arkama bir tane polis takıldı. 15 dakika boyunca beni takip etti. Ben şerit değiştiriyorum, o şerit değiştiriyor. En sonunda yaktı o tepesindeki ışıkları. Neyse ben kenara çektim. Dedi ki öndeki aracı biraz böyle yakından takip ettim dedi. Hiç öyle bir şey de yok yani de. İyi dedim, tamam. Ne olacak şimdi? Araçtan çıkar mısın dedi. Hayatımda hiç böyle bir şey duymadım Amerikan polisinden. Genelde yani sadece ehliyetini alır, kendi aracına gider. 15-20 dakika sonra gelir. Ceza yazacaksa yazar, verir ehliyetini, devam eder. Abi adam benim üstümü aradı. Arabayı didik aradı. Sonra beni kendi arabasına oturttu. Kendi polis aracının ön koltuğuna, şoförün yanındaki koltuğa oturttu ve bana sorular sormaya başladı adam. Bana yaklaşık herhalde 20-30 tane soru sordu. Daha sonra bu soruları ikinci kez sordu. Daha sonra üçüncü kez sordu. Aynı soruları bak. Aynı soruları üçüncü kez. Ve yani sorduğu sorular özel sorular. İşte nerede çalışıyorsun? Kaç para alıyorsun? Kaç para kira ödüyorsun? Nerede oturuyorsun? Bilmem ne. Neyse 3 kere sordu ya. Hiçbir şey çıkmıyor şimdi benden. Arabada bir şey çıkmıyor. Üstümde bir şey çıkmıyor. Ehliyetimde, bütün raporlarda, tarihi geçmişimde, sicilimde hiçbir şey çıkmıyor. Adam kudurdu. Kafayı yedi böyle. Bana diyor ki sen diyor niye heyecanlısın diyor. Diyorum ki hayatımda ilk defa bir polis arabasına oturtuldum. O yüzden olabilir diyorum. Bir yere yetişiyordum ama dedim siz dedim beni yani yarım saat 40 dakikadır burada tuttunuz dedim. Üstelik dedim öndeki aracı yakın takip ettiğimi söylüyorsunuz dedim. Sebebi buysa dedim bence bayağı yani zorladınız beni şu anda dedim. Tamam ya dedim. Böyle öfleye püfleye dedi ki gidebilirsin dedi. Yani o kadar sinir oldu ki böyle bir şey bulamadığı için. Kesin bir şey bulacağım ben bu adamda diyor. Abi yok uğraşma. Yok vallahi yok. Yani o kadar gıcık oldum ki gidip bir sonraki karakola arabayı çekip ya sizin bir tane polis memurunuz yarım saat 40 dakika araçta tuttu, üstümü aradı, arabayı aradı, her şeyi yaptı. Nedir yani bunun derdi diyecektim neredeyse. Sonra dedim ki lan bunlar hep birbirini tutar zaten. Hiç böyle birbirlerini satmaz bu polisler. En fazla dedim rapor yazar falan. Ondan sonra ben gidince de yırtıp onu çöpe atar. Bu arada Ahın'a geldim ilk dakikalarım. İyi düşünelim, iyi olsun. Burada güzel günler geçireceğimi umuyorum. 2 gün buradayım. Hiçbir şeyin moralimi bozmasına izin vermeyeceğim. Ahın şehri bayağı tarihi bir yermiş ya. Ben beğendim burayı yani ilk bakışta gayet güzel. Geldiğim ilk dakikalardan beri hep tarih görüyorum. Her tarafta böyle dar sokaklar, Arnavut kaldırımlı sokaklar görüyorum. Hostele doğru yürüyorum. Wow. Harika bir yere geldim ya. Almanya'da katedraller bitmiyor. Şurada arkamdaki insanlar da tartışıyor. Acayip gergin bir ülke burası. Almanya'ya geldiğimi hemen gerginliklerden anlıyorum. Aslında çok huzurlu görünüyor ama insanlarda bir gerginlik var. Alman yaşlı adamın tepkisini gördünüz. Adam şoför hiçbir şey yapmadı. Adam durup diyor ki sen diyor Almanca konuşmak zorundasın. Burası Almanya diyor. Adam bilmiyor Almanca. İngilizce konuşuyor işte ne güzel. Herkes İngilizce anlıyor sonuçta. Karşıma hep enteresan şeyler çıkıyor. Burada da şövalyelerin miğferlerinden, maskelerinden, metalden bir havuz yapmışlar fıskiyeli. Burada başka bir meydan var. Burası da kalabalık. Burada yine bir havuz çıktı karşıma, heykelli bir havuz. Buradaki heykellerin ifadesi bayağı ilginç ama. Şurada bir adam çocuğa sanki harçlık veriyor. Burada yine harçlık isteyip harçlık verenler var sanki. Burada da böyle sadaka ister gibi eğilmiş bir adam. Burada da böyle kalabalık bir park yeri var. Evet, sonunda hostele geldim. A ve O hostelleri daha önce de buralarda defalarca kaldım. Size de anlatmıştım. Çok ucuz hosteller. Bunlar en ucuz kalınacak yerler Almanya'da. 20-25 euro o civarlarda oluyor fiyatları. En ucuzu bu yani. Daha ucuzu yok. Şimdi asansöre bindim.
Bana böyle çarşafımı, yastığımı, her şeyimi verdiler yine. 507. Fıtı 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 fıtı. Fıtı 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 fıtı. Kimse yok. Bed number 3 dedi. Oo ne güzel. Aşağıda yatıyorum. Manzaramız da bu. Oh be. Odama geldim, duş yaptım, rahatladım. Birazdan da arkadaşım gelecek. Dışarı çıkarız artık, biraz dolaşırız, karnımızı doyururuz. Abi o neydi öyle ya? Adam şoföre "Du musst Deutsch sprechen" diyordu. Das ist Deutschland, du musst Deutsch sprechen diyordu. Bugün yaşadıklarımı Instagram'a öyle bir story attım ki Alman polisi birazdan gelip beni otelden alabilir. Sen ne diyorsun lan bizim ülkeyle ilgili diye. Abi çok doldurdular beni de ya. Şimdi Rens'le buluşuyorum. Arkadaşım Rens Vandenberg. Ve evet orada. Hey! How are you? Good, huh? All good? Yes, also. I'm good. Nice to see you again. Yeah, indeed. Nice to see you again. You're filming, of course. Yes, of course. Always. Okay, tamam. Şerefe. You know this? Yeah, I remember. Şimdi dışarıya çıktık, yürüyoruz. Rens'le beraber. Despacito. Abi vizeyi çok beğendim. Bayağı yukarıdan geliyor. Ama bir Ayasofya değil tabi. Kilisenin içinde gizli bir odaya geldik. Ve bu odada yerde gizli bir geçit var. Şu kulplardan tutup kaldırsanız kalkıyor. Ve burada da kuru kafa var. Ama kimse yok burada. El işareti koymuş. Bakın burada da kozalak var. Daha önce de Milano'da anlatmıştım. Epifiz bezi. Birçok mabette böyle simgeleniyor kozalak şeklinde. Burada şehir içinde böyle küçük kanallar var. İlk başta acaba kanalizasyon mu dedim ama şunlar bebeğini sokuyorlar bu suya. Demek ki temiz bir su olmalı. Evet, şimdi Rens Türkiye'de gittiği yerleri sayacak. First I arrived in Istanbul and then I went to Konya and stayed 2 days in Konya with some students from Konya, and then I went to Beyşehir. To a lake. I was camping there. Yeah. And then I went to Antalya, to the mountains there. And then after that I went to the east, to Gaziantep. Then I went further to Mardin, then 2 days there. And then I went to Midyat. And then to Hassan Cave, just 3 months before Hassan Cave was gone. You are so lucky. I have never been to Hassan Cave. No. Because now at the moment it's completely gone. Yeah, I think Really? so. I think it's under the water now. I have pictures. Ah, show me. After Hassan Cave, I went to Batman. Batman. That's one of the most famous Turkish cities. Yeah. Outside of Turkey. Batman. I went to Cappadocia, but I didn't like Cappadocia because so many much tourists. touristic. So many tourists. In the east, in Mardin, almost no tourists. Only some tourists from Istanbul, maybe. You don't like touristic places? No, not too much.
So yeah, for me it was good to be in Konya and Beji, and also the east was good. Yeah. Antalya, nice. Maybe but next time you should go to touristic. Hakkari. Hakkari? Because Hakkari is Hakkari. exactly for you. You like mountain, river, Yeah, and sure. cold place. Because I was going to the east to Van, One, yeah. but then there was a thunderstorm coming to Van. So, okay. so for that reason I went to Cappadocia. Also, you can go because- to Kars. Yeah. You know Kars? Yeah. I was thinking about going there. You have a lot of albums from all around the world. Yeah, so I'm looking for 2018. Let me check. You've been to Tasmania, Yeah, Australia. yeah. Wow. I was in 2019, I think. For hiking. Yeah. This is Like- only one time, only one trip. This is only one trip. Yeah, only one trip. So let me check. I was looking. You wanted to know at Hassan Cave, eh? Hassan Cave, yeah. Hassan Cave. Yeah. This is Hassan Cave. Yeah. I think it's under the water. Yeah. I think it's all gone now. No, this is all gone. This was it back then. That was 4 years ago. I think almost 5 years ago. Very beautiful. A lot Yeah, of look. caves. Many caves, but at this time they were already like doing construction work. No, in Turkey I was most of the time I was taking buses or I was hitchhiking as well. Hitchhiking, yeah. Hitchhiking was interesting in It was Turkey. successful? Sometimes, yes. But the first time, when I arrived in Istanbul, the guy of my hostel in Istanbul, he told me, yeah, no, hitchhiking is really good in Turkey. I'm doing it many times. So then I was trying hitchhiking from Istanbul. So in Istanbul, I actually climbed over a fence by the highway. And then I started hitchhiking, and then I was taking 2 cars out of Istanbul. But after 1 hour, I was still in Istanbul, because Istanbul is really big, right? Yeah. So then I was a bit outside of Istanbul, and then I got completely stuck. But then I was waiting there for 2-3 hours. Nobody took me. And then I was walking all the way back to the train station. Pendik. Yeah, Pendik. And there I took one of the first trains. The first trains was going to Konya. So that was the reason why I went to Konya, because actually I was trying to hitchhike to Trabzonspor or to the north, to the Black Sea. That didn't work out, so then I went to Konya. Did you stay in people's houses? Yes, so in Konya I was doing couch surfing. I was staying with 4 students. Yep. That was nice. I also went to the university. Of course, also smoking shisha. Shisha. Yeah, shisha with them. In one day I hitchhiked all the way from Cappadocia to almost to Pamukkale. Now in Turkey I had only one time a problem, and that was in Mardin, because I arrived in Mardin and I was walking to my couchsurfing house. Some kids following me, and then I was thinking, oh, they are kids, it's no problem. But then I was walking into a dark street, and then one of the teenagers was knocking on my shoulder and telling me, no, 1 minute. So I was thinking, no. So I was walking, and then he hit me on my head, but really soft. And then I was running with my big backpack, and I almost fell because it was going down and many stones, and it was dark as well. I was alright, and they were not following me. So You don't know who they are, you didn't go to police? No, bad people everywhere. Also in my country, everywhere. This can happen everywhere. Also in Holland, also in Germany. For me, the Turkish people in Turkey were one of the most friendly people I met. Only one small accident, but yeah, that can happen everywhere. Sorry about that. Oh, no problem. In one of the videos, someone wrote that he knows you because we were together in Macedonia. Yeah. He wrote in the comments that I know this guy, we went camping together in Konya. Yes. Yeah, no, It close was a to great- Konya. I was camping with some students from Konya, and then I was in one of your videos in Macedonia, and then that guy was writing in the comments, yeah. We met in Ohrid, we stayed in the same hostel, we went hiking and we made videos. Then someone said, oh, I know this guy. We went camping. What a small world. Yeah, no.
my first day in Istanbul, in Turkey. I was walking on the street, and then one guy, he came to me and he was talking to me in English, and then he was asking me, yeah, no, where are you going? So he was saying, yeah, no, you should go there, and we were talking for like 5 or 10 minutes, and then he was telling me, we have a shop here with the family in Tapit or in the carpet. He was selling carpet? Yeah. You want to have a look? I thought, yeah, no, why not? And then I went inside and he was showing me, and then... You are in big danger. No, yeah, kind of. And then he came with a salesman. And then I was like, oh, I thought that he was nice and talking with me and wanting to show his shop. But then it turned out, you want to buy something? I was like, no, I'm a poor backpacker. I cannot bring a carpet in my backpack. It doesn't fit and it's too expensive as well. So I thought, huh? But yeah. He thought you are a wealthy tourist. Yeah. Did he give you some free tea? Yeah, coffee? free tea. So I thought, oh, they are really nice. So I thought, yeah, no, they are so nice to me. But then it and he opened the carpets in front of you. And then he was, yeah, no. Like, look at this one. Look at this one. Yeah, like that one and that one. And then I was telling him, no, I don't want to buy it. And then you never bought carpets in No, your of course not. And then the salesman, he was telling me, kijken, maar niets kopen. That's Dutch, and it means always Dutch people looking at stuff and not buying anything. Because Dutch people are really stingy. They are I don't think so, but greedy. The day after, I was walking again at the same place, and then the brother of this guy, I think, talking to me for 5 minutes. And then it turned out that he wanted to get me to the same shop. And then Really? the day after again. So I think all those people were thinking that I was really rich, but in fact I was They don't poor. I believe was a it. poor backpacker who was spending 15 euro a day. Backpack Of was course, full. man. I cannot. what will you do with the carpet? I cannot travel the world with the carpet inside my backpack. 4 years ago I was going to Greece, and then I went by flight from Holland to Thessaloniki, and then there was a French guy and he was going to Turkey. I actually didn't want to go to Turkey. I don't know why. But then You were just traveling Greece. yeah, You didn't make a plan to go to no. Turkey. I wanted to travel in Greece for like 3-4 weeks. I didn't know. But then the second day, I went with that French guy. We tried to hitchhike to Istanbul, but hitchhiking in Greece is a bit difficult. So then we, Yeah, it's very difficult in Greece. yeah. So first we took a bus actually, and that bus was going to a refugee camp. But we tried to hitchhike away from there, and then we found one car, and that one was going to a city, and then in the city we took the night bus to Istanbul. I arrived in Istanbul. That's why you came to Turkey. Yeah, and then on the end, You didn't want to come to Turkey. no. So then I was thinking about, I go to Turkey maybe for 1 week, maybe I go to Istanbul and Izmir, and then back to Greece. But on the end I stayed more than 4 weeks in Turkey because I liked it. You liked it. And the people were really nice. So, Yeah. You know, one of my friends went to Cyprus, the south part of Yes. Cyprus. He didn't like it. So with his girlfriend, he wanted to go to the north part yeah. just for a day trip. Yes. And when he went to the north part, he stayed 3 weeks there. Yeah. Yeah. And No. he said the north part is much better than the south part, because the south part is more like European, like Yes. very modern. Yes, because after Turkey I went back to Greece, and then from Greece I had to fly to Cyprus. And then I was 2 hours in Cyprus and I didn't like it. For the next day I booked a flight to Israel, because that was the first flight that was leaving Cyprus, because I didn't like Cyprus. Rens'in dediğine göre Hollanda ve Almanya'da çok fazla Türk berber varmış. Frisör deniyormuş onlara da. Frisör. Adam bu kadar ülkeyi bisikletle böyle geçmiş. Şu yaptığı rotaya bakar mısınız? Bak. Şurada Yunanistan var, İstanbul. Böyle bütün İskandinavya'yı dolaşmış. Batı Avrupa, Orta Avrupa, Doğu Avrupa.
içiyorum. Efes. Almanya'da Efes bulur. Evet, Almanya'nın çok ilginç bir yönüne tanık olduk. Almanya'da böyle sokak ortasında herhangi bir içki satışı olmayan, herhangi bir ticari kar gütmeyen bir mekan, bir işletmeye ait olmayan bir alt geçidin içinde bir DJ kabini kurup orada bir buna rave party deniyor. Sokak ortasında bir rave party yapıyorlar ve bundan herhangi bir ticari hiçbir kaygıları yok. Biz de gittik oraya, işte birazcık dinledik müziği, oturduk orada birazcık sohbet ettik. İnsanlar dans ediyorlar ama tabii buradaki ana olay yani içki içmek değil, başka maddeler kullanmak olduğunu tahmin ediyorum. O yüzden biz sadece biramızı içiyoruz ve yolumuza devam ediyoruz şimdi. Yani biz böyle... What is this? Burası da bir Türk mekanı. Burada bir sürü Türk mekanı var böyle döner yapan. Bu da onlardan bir tanesi. Deniz Kebap.